Ben olsam hangi telefonu alırdım serisinin yeni bir videosundan herkese merhaba dostlar. Bildiğiniz gibi bundan bir önceki videomuzda ben olsam hangi Samsung telefonları alırdım bunlara detaylıca değinmiştik. Dostlar bu serinin devamı için alt taraftan videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmamanız gerçekten önemli. Çünkü bu video beğenilirse ben de bu videonun yani bu serinin devamı için gerekli motivasyonu almış olurum. Yani Apple ve diğer tüm markalar için bu serinin devamı tamamıyla size bağlı. Şimdi videonun asıl konusuna gelirsek bu videoda sizlerle beraber Xiaomi tarafında bütün alt markalar dahil olmak üzere yani Poco ve Redmi serisi de dahil olarak alınabilecek en mantıklı en fiyat performans cihazları kısaca inceleyeceğiz. Dostlar bu listedeki çoğu cihazın detaylı incelemeleri ve uzun kullanım testleri bulunuyor. Onları da cihazları incelerken sağ üst taraftaki kartlar kısmına koyacağım. Oradan o videolara da erişebileceksiniz. Cihazlara geçmeden şunu da hatırlatayım. Bu videoda herhangi bir bütçe sınırımız yok. Olabilecek en düşük bütçeden en yüksek bütçeye kadar gideceğiz. Öncelikle Redmi 9C, Redmi 9A, 8A gibi çok alt segment cihazlara kesinlikle yer vermeyeceğim. Çünkü bu cihazların ömrü en fazla 2 yıl hatta 2 yıl bile sürmeyebilir. Performans açısından gerçekten sıkıntı yaratacak cihazlar. Bu listemizde de 3000 TL'lik bir bütçeyle alınabilecek en iyi Xiaomi telefona birazdan yakından bakacağız. Videonun sonlarına doğru da bu listedeki tüm cihazlarla ilgili güzel bir özet geçip bir değerlendirme de yapacağız. İsterseniz daha fazla uzatmadan listemizin ilk cihazına gelin yakından bakalım. Xiaomi'nin Redmi 9 modeli karşımıza çıkıyor. Bu modelde ekranımız yine 6.53 inç boyutunda IPS panelli 60 kare yenileme hızına sahip olan Full HD çözünürlükle gelen fiyatına göre güzel bir ekran bizlere sunulmuş. Parlaklık kısmında da bu ekran 400 nit seviyesinde bir değerle güneş ışığı altında bize biraz görme zorluğu yaşatabiliyor ama evde ve çok yüksek ışık olmadığında ekranla ilgili herhangi bir problem yaşamıyoruz. Yonga seti kısmında ise cihazımızda fiyatına göre gayet iyi bir işlemci bulunuyor. MediaTek Helio G80 işlemcisini burada görüyoruz. Bu işlemcimize 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı eşlik ediyor. Oyun performansı olarak da Redmi 9 PUBG'de ortalama 30 karede bir oyun deneyimi verebiliyor. Kamera kısmına geçtiğimizde ana kameramızda 13 megapiksel f2.2 diyaframa sahip HDR ve yapay zeka destekli bir kamera kullanılmış. İkinci kameramıza bakarsak 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı lensine yer verilmiş. Üçüncü kameramızda ise 5 megapiksel f2.4 makro çekim. Son olarak dördüncü kameramızda 2 megapiksel f2.4 derinlik algılama kamerası. Ön kameraya baktığımız zaman damla çentiğin içinde 8 megapiksel f2.0 diyaframa sahip portre ve HDR destekli bir kamerayı görüyoruz. Video çekim kısmında da hem arka hem de ön kamerayla Full HD 30 karede videolar çekebiliyoruz. Batarya tarafına geçersek cihazımızda 5020 mAh'lik bir batarya ve 18 Watt'lık hızlı şarj desteği önümüze sunulmuş. Batarya performansı olarak da bir günü rahatlıkla çıkartabileceğimizi belirteyim. Kutu içeriğimizden de 18 Watt'lık adaptörün çıktığını da söyleyelim. Kalınlık ve ağırlık olarak da Redmi 9 9.1 mm'lik kalınlık ve 198 gramlık ağırlıkla önümüze çıkıyor. Malzeme yapısı olarak da hem çerçeveler hem de arka kapağımız plastik bir yapıya sahip. Yazılım kısmında da Android 11 ve MIUI 12.5 arayüzü cihazımızda bulunurken güvenlik çözümü olarak da hem yüz tanıma özelliği hem de arka tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu bizlere sunuluyor. Listemizin ikinci sırasına baktığımızda Redmi Note 10 ailesinin en güçlü üyesiyle karşılaşıyoruz. Redmi Note 10S'in ekran tarafında 6.43 inç boyutunda 1080x2400 Full HD Plus çözünürlük sunan ve 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan AMOLED bir panel kullanılmış ve Redmi Note 10S'te bulunan bu panel DCI-P3 geniş renk uzayında destekliyor. Bunun yanında 1100 nite varan oldukça yüksek bir parlaklık değerini de bizlere sunuyor. Note 10S'in donanım kısmına bakarsak daha öncesinde Oppo Realme 7'de gördüğümüz MediaTek'in oyunculara özel geliştirdiği Helio G95 işlemcisiyle karşılaşıyoruz. Bu işlemciyle birlikte PUBG'de dengeli ve akıcı grafiklerde 60 FPS'te, HD ve HDR'de ise 40-45 FPS arasında akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Bu telefon özellikle hem ekran kalitesi olarak üst düzey beklentileri olanların hem de oyun tarafında yüksek performans isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir telefon. Bunun yanında telefonumuzda 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanında bulunduğunu söyleyelim. 64 GB'lık modeli 4300 TL'ye, 128 GB ise 4400 TL'ye alabiliyoruz. Telefonumuzun kameralarına geçersek arka tarafta dörtlü bir kamera sistemi bizleri karşılıyor. Ana kameramızda 64 megapiksel f1.79 diyafram açıklığında HDR yapay zeka destekli kaliteli bir sensör kullanılıyor.
kullanılmış. İkinci kameramızda ise 8 megapiksellik f2.2 ekstra geniş açı lensini görüyoruz. Üçüncü ve dördüncü kameralarımıza değinirsek 2 megapiksel f2.4 makro ve derinlik algılama kameraları. Notanes'in ön kısmında ise 13 megapiksel f2.45 diyaframla gelen HDR ve yapay zeka desteğini bünyesinde barındıran bir ön kamera bizleri karşılıyor. Video çekim performansı olarak telefonumuzun arka kamerasıyla 4K 30 FPS'e kadar, ön kamerasıyla ise Full HD 30 FPS'te videolar çekebiliyoruz. Kameradan batarya tarafına geçtiğimiz zaman Redmi Note 10S'te 5000 mAh'lik bir batarya ve 33 Watt'lık hızlı şarj desteğine yer verilmiş. Kutu içeriğimizden de 33 Watt'lık adaptörün çıktığını söyleyelim. Yazılım konusunda ise Android 11 ve MIUI 12.5 ile kutudan çıkan Redmi Note 10S 8.29 mm'lik kalınlığa ve 178 gramlık ağırlığa sahip. Malzeme yapısı olarak da hem çerçevelerimiz hem de arka kapağımız plastik bir yüzeyle geliyor. Buna ek olarak stereo hoparlörleri de bünyesinde barındıran telefonumuzun IP53 sertifikasıyla suya ve toza karşı da korunduğunu söyleyelim. Son olarak telefonumuzun güvenlik seçeneklerinde de yüz tanıma özelliği ve güç tuşuna entegre parmak izi okuyucunun olduğunu da belirtelim. Listemizin 3. sırasına baktığımız zaman burada Xiaomi'nin alt markası Poco'nun bu senenin çok net bir şekilde fiyat performans şampiyonu olan Poco X3 Pro modelini görüyoruz. Bu cihazla ilgili kanalda incelemesi, uzun kullanım testleri ve karşılaştırma videoları olduğu için detaya girmeden hızlıca en öne çıkan özelliklerinden bahsedeceğim. Ekran tarafında 6.67 inç boyutunda Full HD Plus 120 Hz tazeleme, 240 Hz dokunma hassasiyetini bünyesinde barındıran, fiyatına göre güzel, akıcı çalışan bir ekranla geliyor. Donanım kısmında ise Snapdragon 860 işlemcisi bizleri karşılarken RAM seçeneği olarak da 6 ve 8 GB'lık, depolama alanı olarak da 128 ve 256 GB'lık iki farklı versiyonu bulunuyor. Kamera kısmında da arka tarafta dörtlü bir kamera sistemiyle gelen Poco X3 Pro, ana kamerasında 48 megapiksel f1.79 değerinde bir kamerayı barındırırken ikinci kamerada da 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve diğer iki kamerada 2'şer megapiksellik makro ve derinlik algılama kameraları. Kamera performansı olarak da fiyatına oranla yeterli bir performansı bize verebiliyor. Ön kısımda da 20 megapiksel f2.2 diyaframlı HDR destekli bir kameraya yer verilmiş. Video performansı konusunda da arka kamerayla 4K 30 FPS'te, ön kamerayla da Full HD 30 FPS'te AIS desteğiyle, yani dijital görüntü sabitleyicisiyle videolar çekebiliyoruz. Batarya kısmında da Poco X3 Pro'da 5160 mAh ve 33 Watt'lık hızlı şarj desteği önümüze sunulmuş. Stereo hoparlörleri de sahip olan cihazımızın IP53 sertifikasıyla suya ve toza karşı korunduğunu da söyleyeyim. Yaklaşık 3 ay öncesinde 3500 bandında bulunabilen Poco X3 Pro maalesef şu anda dolar kurundaki yükselişle beraber 5400 TL bandına kadar çıkmış durumda. Ama halen 2021 yılında alınabilecek en iyi fiyat performans cihazlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Hızlıca dördüncü cihazımıza bakarsak, ilk olarak cihazımızın tasarımıyla başlayalım. Telefonumuzun arka kısmına baktığımızda 11 Lite'ın 4G versiyonundan da aşina olduğumuz kasa yapısı korunmuş durumda. Malzeme yapısı olarak da arka kapağımızda cam bir yüzey bulunurken çerçevelerimizde ise plastik bir yapı kullanılmış, fakat burada kesinlikle kalitesiz, ucuz bir hissiyat vermiyor. Aksine Xiaomi burada kasa yapısı açısından gerçekten güzel, kaliteli bir malzeme yapısı kullanmış. Kalınlık ve ağırlık kısmında da 11 Lite NE 6.81 mm kalınlığı ve 158 gramlık ağırlığıyla şu an için piyasanın en ince ve en hafif telefonlarından diyebilirim. Şimdi tasarımdan ekran kısmına geçersek, burada 6.55 inç boyutunda delik çentik kamera tasarımıyla gelen Full HD Plus çözünürlüğünde 402 ppi'lik piksel yoğunluğuna sahip olan AMOLED panelli bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekran akıcılık kısmında da gayet başarılı, 90 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyetine sahip. Telefonumuzun donanım tarafına geçersek, burada artık orta segmente yaraşır bir işlemci karşımıza çıkıyor. 11 Lite NE'de Snapdragon 778 işlemcisini görüyoruz. Bu işlemcimiz 6 nanometre mimariye sahip. Xiaomi 11 Lite NE menüde gezinirken ve uygulama açılışlarında gayet tepkisel bir şekilde çalışıyor. Oyun performansı noktasında ise PUBG'de akıcı grafiklerde 60 FPS desteği ve HDR grafiklerde de 40-45 FPS arasında oynatabiliyor. Arka tarafta üçlü kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramızda 64 megapiksellik
megapiksel f1.79 diyafram açıklığında 6 elementli lense sahip olan ve portre modu HDR yapay zeka destekli oldukça başarılı bir kamera kullanılmış. İkinci kameramızda 119 derecelik bir açı sunan 8 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 ultra geniş açı lensini görüyoruz. Son olarak üçüncü kameramızda 5 megapiksellik f2.4 makro çekim kamerası. Dostlar, fotoğraf çekim kalitesi konusunda 11 Lite NE genel deneyim olarak güzel bir performans sergiliyor. Işığı doğru bir şekilde aldığınızda gayet iyi kareler yakalayabiliyoruz, ancak düşük ışık performansı olarak pek yeterli değil. Cihazımızın video konusunda 4K 30 FPS'te ve 1080p 60 FPS'te video kayıt imkanını bizlere sağlıyor. Burada bana göre sağ tarafta kalacak şekilde delik çentiğin içinde 20 megapiksel çözünürlüğünde f2.24 diyaframa sahip olan EIS destekli fiyatını hak eden bir ön kamerayla karşılaşıyoruz. Şimdi 11 Lite NE'nin bataryasına değinirsek, burada 4250 mAh'lik rakiplerine karşı küçük bir batarya bulunurken hızlı şarj kısmında 33 Watt desteğini görüyoruz ve kutu içeriğimizden çıkan 33 Watt'lık adaptörle de 30 dakikada %50 oranında doldurabiliyorken sıfırdan 100'e ise 1 saat 10 dakikada doldurabiliyoruz. Burada stereo hoparlörler önümüze çıkıyor. 11 Lite NE'nin yazılım kısmında ise Android 11 ve MIUI 12.5.2 arayüzü önümüze sunulmuş. Güvenlik seçeneği olarak da cihazımızda yüz tanıma özelliği ve güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu bizlere sunuluyor. Kablosuz bağlantılarda da 11 Lite NE'de 5G desteğini ve Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 gibi en güncel teknolojilere yer verilmiş. Suya ve tuza karşı dayanıklılıkta IP53 sertifikasıyla 11 Lite NE olası su sıçramalarında ve telefonu yağmur altında kullandığımızda bize herhangi bir problem yaşatmayacak. Listemizin son sırasına baktığımızda malzeme yapısına değinirsek, arka kapağımızda fırçalanmış metal görünümlü bir cam yüzeyi bulunurken çerçevelerimizde ise alüminyum bir malzeme yapısı kullanılmış. Kalınlık ve ağırlık kısmında ise Mi 11T 8.8 mm'lik kalınlığa ve 203 gramlık ağırlığa sahip. Zaten tasarım açısından abisi olan 11T Pro ile de hiçbir farkının bulunmadığını belirteyim. Burada 6.67 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlüğünde 395 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan ve ekran akıcılığı noktasında 120 Hz tazeleme, buna ek olarak 480 Hz gibi oldukça yüksek bir dokunma hassasiyeti sunan bu ekranda HDR10 Plus desteğine de yer verilmiş. Bunun yanında ekranımızda 10 bit renk derinliğini bize sunabiliyor. Şimdi Xiaomi 11T'nin en iddialı olduğu alana, yani donanım kısmına geçtiğimizde 6 nanometre üretim mimarisine sahip olan MediaTek'in üst segment işlemcisi Dimensity 1200'ü görüyoruz. Telefonu kullanırken kesinlikle bir amiral gemisi cihaz kullandığınızı hissediyorsunuz. 11T 90 FPS desteğini bize rahatlıkla verebiliyor. 60 FPS'te en ufak bir FPS drop'u yaşamadan çok akıcı bir oyun deneyimi aldığımızı söyleyebilirim. 90 FPS'te de çok fazla bir dalgalanma olmuyor ama ara ara 2-3 FPS düşüşler olabiliyor. Yine de oyun deneyimimizi kötü yönde etkilediğini söyleyemem. Şimdi donanımdan telefonumuzun kameralarına geçtiğimizde ana kameramızda 108 megapiksel çözünürlüğünde f1.75 diyafram açıklığında 7 elementli lense sahip olan ve portre ve HDR destekli oldukça kaliteli bir kamera bizleri karşılıyor. Dostlar, fotoğraf çekim kalitesi olarak özellikle ana kamerasıyla çok güzel kareler yakalayabiliyoruz. Fotoğrafların detaylarında da herhangi bir kayıp söz konusu değil. Telefonumuzun video çekim kısmında ise maalesef 4K 60 FPS desteğimiz bulunmuyor. En fazla 4K 30 FPS'e kadar video çekim imkanını bizlere sunuyor. Fakat cihazımızda optik imaj sabitleyici bulunmadığından sadece EIS desteğiyle birlikte videolar çekebiliyoruz ve 4K 30 kare ve 1080p 30 karede güzel çekimler yapabiliyoruz. Şimdi ön kameraya geçersek, burada 16 megapiksel çözünürlüğünde f2.45 diyafram açıklığında EIS destekli Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Xiaomi 11T'nin batarya ve hızlı şarj özelliklerine geldiğimizde 5000 mAh'lik bir batarya ve 67 Watt gibi oldukça iddialı bir hızlı şarj desteğine sahip ve kutu içeriğimizden de 67 Watt'lık adaptörümüz çıkıyor. Bu adaptörle birlikte Mi 11T'yi 15 dakikada %55 oranında doldurabiliyorken 38 dakikada ise tam olarak doldurabiliyoruz. Burada Dolby Atmos destekli stereo çift hoparlör sistemiyle karşılaşıyoruz. Cihazımızın kablosuz bağlantı özelliklerine baktığımızda 5G desteği ve Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 gibi en güncel teknolojilerle geliyor. Yazılım konusunda Xiaomi güncelleme desteğini 11T serisiyle birlikte yükseltti. Bu sayede Xiaomi 11T 3 yıl ana Android güncellemesi ve 4 yıl boyunca da güvenlik güncellemelerini düzenli bir şekilde alacak. Suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda da maalesef cihazımızda herhangi
herhangi bir dayanıklılığın bulunmadığını belirteyim. Dostlar, şimdi bu listedeki cihazlarla ilgili bir genel değerlendirme yapıp özet geçecek olursak öncelikle Xiaomi 12 serisine, yani Xiaomi'nin en güçlü, en tepe modellerine bu listede yer vermedim. Çünkü henüz ülkemizde satışlara başlamadı. Bu videonun güncellenmiş versiyonunda, yani bir iki ay sonra çekeceğimiz versiyonda Xiaomi 12 serisine de değinebiliriz. Şimdi bu listedeki cihazlar arasında fiyat performans oranı olarak bir sıralama yapacak olursam halen yükselen fiyatına rağmen Poco X3 Pro'nun benim için zirvede olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası Poco X3 Pro ile ilgili kanalımızda çok fazla video var. Bazılarını kartlar kısmına koymaya çalışacağım veya kanal sayfasına giderek de aşağılara indiğiniz zaman Poco X3 Pro'nun detaylı incelemesine, uzun kullanım testlerine ve karşılaştırma videolarına da ulaşabilirsiniz. Fiyat performans olarak da Xiaomi 11T ikinci sırada diyebilirim. 9000 TL civarındaki fiyatıyla sunmuş olduğu donanım ve kamera bileşenlerini hesaba kattığımda gerçekten dengeli bir pakete sahip ve 9000 TL'ye amiral gemisi deneyimini veren cihazların başında geliyor. Redmi 9'da telefon yönünde çok beklentisi olmayıp ve telefon tarafına çok fazla bütçe ayırmak istemeyenler için en azından 2-3 yıl boyunca sorunsuz idare edebilecek cihazlar arasında. Bunun dışında Redmi Note 10S'te AMOLED ekranı, aynı zamanda oyun odaklı bir cihaz isteyenler için de 4500 TL'lik fiyatıyla mantıklı seçimlerden biri. Xiaomi 11 Lite 5G NE modeli de özellikle kamera, yonga seti ve ekran tarafındaki kalitesiyle birlikte tasarımını da hesaba kattığımızda özellikle de ekran ve tasarım tarafındaki incelik ve hafifliğiyle de benim beğenimi kazanan bir model. Bunun dışında Xiaomi 11T'ye ciddi bir rakip olan Xiaomi Mi 10T Pro'da optik imaj sabitleyicili 108 megapiksellik ana kamerası ve Snapdragon 865 yonga setiyle birlikte de özellikle kamera tarafında yoğunlaşanlar için Mi 10T Pro'nun da gayet mantıklı bir çözüm olduğunu söyleyebilirim, ancak ben kendi kullanım alanıma göre ve uzun ömürlük açısından düşündüğüm zaman Xiaomi 11T'nin bu listeye girmesi benim açımdan daha mantıklıydı. Peki sizce bu serinin devamı gelsin mi? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ve sizin favori Xiaomi cihazlarınız hangisi? Onu da aşağı kısımda belirtirseniz sevinirim. Ve bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.